Peki yani şimdi Trump'la Netanyahu Florida'daki Donald Trump'a ait evde görüşler ama ya ev demişken aklınıza öyle bir ev gelmesin, sıradan bir ev. Ev demek az kalıyor. Onu Yunus çok güzel anlattı. 2 oda bir salon bir yer beklemeyin diye. Aynen. Yani, çünkü neden bir ekrana getirir misiniz? Arkadaşlar ben bir oyun özelliklerini söyleyeyim. Ne dedin Yunus, pardon? O biraz önce el sıkıştıkları, tokalaştıkları yer biraz hani böyle sanki zile basıp girilecek böyle bir apartman girişi gibi. gibi. Apartmanın yani, girişi gibi sanki, değil mi? Çok büyük. Aynen. Evet. Ama Hollywood filmlerini andırmıyor mu yalnız? Tam filmlerdeki Hollywood filmlerinden bile öte, evet, değil mi? tam Çünkü neden? Ben bir özelliklerini manzara söyleyeyim mi bu gördüğümüz evin? Yer Palm Plajı, Florida'da. İnşaat tarihi 1924-27 arasında. Şöyle bir şey de hazırladık. Alan 5810 metrekare. Yani yürü yürü bitmiyor. Evin içinde bir uçtan bir uca gideceğim desen yoruluyorsun. Oturup dinlenmek durumunda kalıyorsun. Trump ve eşin neden ayrılmak istediğini O yüzden şimdi anladım. jipler var. Birbirlerini bulamıyordur evde. Trump Tabii ve burada eşi. zaten aynen Birbirlerini bulamıyorlardır. Şu anki değerini merak ediyorsanız efendim. Pardon, oda sayısını söyleyeyim önce. Sizce 126 odası var. Şu anki değerine gelince 739 milyon dolar. Trump'a göre ama değeri yok canım diyor. 739 milyon dolar nedir? Bu evin değeri diyor 1,8 milyar dolardır diyor kendisi. 1 milyar. Ya şimdi çok özür dilerim, birkaç tane şey söyleyeyim. Aslında bu Trump'ın özetledin. Ben özel haber verebilirim. Aileyi özetledin. Tabii sen de durabilirsin. Buradaki temel mesele şu. Trump bir tane kumarhanesi var Atlantic City'de, oteliyle beraber hala duruyordur herhalde. Onun dışında... Batırdı orayı. Batırdı değil mi orayı? Batırdı. Yaptığı bütün işlerde, yani ilk kazandığı paralarda bile New York belediyesiyle vergi pazarlıkları yaparak gelmiş bir adamdır. Babası fakirler için her katta tek tuvalet ve banyosu olan sosyal konutlar yaptı. Babasının serveti oradan gelir. Ama bu babasıyla da çok ters durumlara düşmüş bir adamdır. Bu aile ilk geldiği zaman bunlar ilk Kanada'ya geliyorlar. Dedesi bildiğin salon işletmecisi. Salon derken hani bu işte içinde kumar oynanan Revu kızlarının gösteri yaptığı altın maden arayıcıları için hikayenin başlangıcı. Yani Trump'ın belgeselini seyrettiğiniz zaman ya adam ilk başta demokratların içinde yükselmeye çalıştı. Evet. Obama falan bununla çok dalga geçti Beyaz Saray'da. Bunu yerin dibine soktular, sonra cumhuriyetçi olmaya karar verdi. Derken iş bu eve evrildi. Şimdi buradan eve geleceğim. Trump sahip olduğu her şeyin fiyatını bak 2 katını söylemiyor. 1 milyar dolar fazla söylüyor. Ev 739 milyon dolar, 1,8 milyar dolar diyor ya. Yarın öbür gün Florida eyaletini onu 2 milyar dolara satar ve hiç şaşırır. Yani şimdi değerini mi yükseltiyor aslında? Çünkü Trump yani satacak mı sadece abi? Trump değil, yani buna ben Elon Musk'ı da eklerim. Bunlar pazarlama gurusu olan adamlar. Hayata rakamlar ve değerler üzerinden Yani bakıp 2,5 milyar dolara satsa Bak yorulmaz şaşırmam jipler var orada. daha özetleyeyim sana, eşeği beyaza boyayıp at diye bize satar, biz de ne ucuza aldık diye seviniriz. Peki Yunus, sen buraya gittin, gördün galiba. Donald Trump'ın dediği gibi böyle 2 milyar dolara yakın eder mi? Nasıldı burası? Ne gördün? Şimdi o 1,8 milyar dolar hikayesini anlatayım ben. Bu yılın başında hatırlayalım, Trump New York'ta bir dava sonucu cezaya çarptırıldı. Orada savcı dedi ki buna, sen yıllarca bütün gayrimenkullerinin değerlerini, işte büyüklüklerini şişirdin. Daha ucuza krediler aldın, daha az faizli krediler aldın. Ondan dolayı sen dolandırıcısın diye dava açtı, suçlu bulundu. Para cezası aldı. $500 milyar hala da ödeyecek onu. Orada dediler ki hakaret. Şimdi Trump'ı anlamak lazım. Trump müthiş megalomanyak biri. Gerçekten hani asla kabul etmiyor. Asla kabul etmiyor. Kendisine haksız demeyeceksin. İşte ürünlerinin değerine az demeyeceksin. Tabii. Hatta şöyle 2017 yılında bu şeyi kovdu. FBI direktörünü kovmuştu. Ondan sonra ekibi bunu şöyle anlatmaya başlamıştı. Şimdi eve tekrar oradan geleceğim Fulya. Dediler ki... Ama sen eve gelmeden önce ben kovacaklar. özelliklerini bir daha okuyacağım Yunus. Orada bana bir sözü devret. Orada bir özelliklerini okuyalım tekrar. Evet. Tamam, orada hatta ekibi yok, o kovmadı, zaten kovacaktık demişti. Çıktı ondan sonra bütün ekibini boşa düşürüp hayır ya ben zaten kovacaktım, sadece ben kovabilirim gibi. Sonra istersen sen gir araya. Sen kovamazsın, ben kovacağım. Arkadaş fena. Sen kovulmaz yani, evet. Şimdi bir daha bir Gökhan'cığım versene bir daha şu evin
Ev mi desek, malikane mi? Evin arkasında kelimesi golf çok az. sahası mı var Yunus? Ya bu golfe çok meraklı Var. ya. Golf Bu arkası Şimdi golf sahası Yunus'a değil mi? soracağım neler var. Şimdi West Palm Beach, Florida'da. Yunus senin kadar güzel söyleyemiyorum ben tabii ama West Palm Beach diye. İnşaat tarihi 1924-1927 arasında. 5810 metrekare, artık düşünürken bile insanın başı döndü. Oda sayısı 126. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Miami'de okudum. Bu kadar gözüktüğüne bakmayın. %95'in üzerinde nem var burada. Nefes almak bile çok zor. Hocam klima vardır. Nemden etkileneceğini Yani her yerde de zannetmiyorum klima Trump'ın olmuyor evinin yani. içinde. Hocam Öyle- bu evi olan Şu an- bence nemi dert etmez ya. Şu anki değeri Çok muhteşem bir şey 730. değil yani. Bahçede bile klima vardır hocam. Zannetmiyorum. O evden etkilenmiyorlardır. Ya Şu klima, anki değeri 739 nemi milyon bırak, dolar. evin içinde Donald Trump var yani daha hani niye şey yapıyorsun? Ya ki? bir dakika, olay burada şu bence aslında. Evet. Evi 7 milyon dolara, değil mi Gökhan? 7 milyon dolara almış. Zaten yazıyormuş burada ve şu anki değeri 739 milyon dolar. Trump'a göre de 1,8 milyon. Bu mahkemede Milyar dolar. Onu niye mahkemede mi söyledi onu şişirdi? söyleyeyim. Vallahi Yunus milyon, onu bir milyar söylesene, niye? karıştırıyorum artık, Savcı matematiğim dedi ki- yetmedi. Yunus, benim matematiğim İşi- yetmedi. işin Sen en bize şöyle komik bir yanı bu. anlat. Şimdi işin en komik yanı bu. Savcı dedi ki senin Mar-a-Lago da şey demek, gölün kenarında demek. Onu da söyleyelim İspanyolca. Burasının değeri de 18 milyon dolar dedi. Trump küplere bindi öfkeden. Dedi ki hayır 18 milyon dolar değil 1,8 milyar dolar dedi. 100 katını söyledi yani. Oradan geliyor o da. Ondan dolayı asla kabul etmiyor. Hayır diyor, olur mu öyle şey, 18 milyon dolar olmaz. 1,8 milyar dolar. Yani şimdi Bence de tabii ki de 18 milyon dolar değil burası. Daha değerli bir yer ama yani 2 milyar dolar da değil, o kadar da değil yani. Şurası Yani herhalde golf satmıyor. sahası. Bir tane şurası. konut. Şimdi Yok, hocam daha, bak, daha yeni. adam Abi. ayakkabıyı Abi- bile satıyor. Tamam mı? Herif altın rengine boyadı Ya- ayakkabı satıyor. Şurası Adam kocaman tüccar otopark ya. Bu Normal ev de yani. ayrı. Otoparkı bile çok büyük. Ya Bakın. bu arada şöyle onu şu anda kaç kişi koruyor bilmiyorum ama yani gizli servis koruyor vesaire, yani eğer bizdeki gibi ise bizde de eski cumhurbaşkanları diledikleri kadar görevli yanlarından ayrılırlar cumhurbaşkanlığından ve sekreter hizmetleri devam eder. Amerika'da da bildiğim kadarıyla öyle bir şey var. Dolayısıyla yani Trump da tek başına yaşayan bir adam değil ama burada bana sorarsan dikkat edilmesi gereken nokta bu şu. Bu ev, bu görkem falan, FBI geldi bastı burayı. O dava devam ediyor mu Yunus? Belgeleri izinsiz Beyaz Saray'dan ayırmaktan dolayı. Bir de ev çok büyük. Yok, Trump'ı düştü bulabildi mi? düştü o dava. O baskında değil mi? Bir de Bu ay Trump düştü o saklanır dava. rahatça 120. Bu arada 126 Biden da adam aynı şeyden hangisindeymiş? suçlanıyor galiba şimdi, değil mi? Biden için de o benzer bir şey oldu. Onun da Şubat ayında açıklandı. Hatta işte olay olmuştu. Savcı çıkıp şey dedi. İyi niyetli, yaşlı ama kafası gidip gelen biri, ben bunu nasıl jüri önüne çıkarayım demişti. Ondan dolayı bir suçlama getirmedi resmi. Peki bu mimarinin bir özelliği var mıymış? Bu böyle bir şey sen söyledin. Florida mimarisi bu. Florida Florida. mimarisi. Yani İspanyol, Meksika. Güney yani Amerika, tam o Güney- Peki bir havalarda. şey daha Bir de nasıl temizleniyordur bu ev? Şimdi benim aklıma, ben biraz ya titizim var de o ya. geldi. Tebrik Yemin ederim. ediyorum aklıma o geldi. Ben biraz fazla O 100 düşündüm. odanın 26'sı Hiçbirinizin aklına gelmedi mi? Nasıl? Temizlik. O camlar Benim nasıl aklımın silinecek? ucundan Benim geçmedi aklıma geldi. 26 ev temizlikçileri. Doğalgaz nasıl ısınacak burası? Fatura ne Ona gelir? gerek kalmıyor Yunus zaten. senin aklına, sizin aklınıza başka ne geldi? Bu Eve Epstein'lı da buradaydı değil mi? West Palm Beach'teydi galiba değil mi? Epstein'ın O da ev burada var. bir adada bir yeri vardı vesaire falan filan diye. Başka Yani, adaydı sanki. Yok, onun burada o, değil. o Florida diye hatırlıyorum o belgesinde ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Sadece hikaye şu. Amerika öyle bir ülke ki bak, İngiltere'de kralın kardeşi yargılanıyor hala. Amerika'daki bütün siyasetçiler yırttılar o işten bir anda. Çok adam vardı o işin içinde. Hocam böyle çok dikkatli gözlerinizi kısmışsınız, Trump'ın evine bakıyorsunuz. Hocam Bir emlak gelin, vergisine hesap neler, ediyor. neler Ben- dikkatinizi çekti? Bir böyle Ben şöyle yakından anlatır bakıyorum. mısınız? Müsaade ederseniz Florida'da işte Bir Homestead dakika hava- hocam, hava böyle üstünde buyurun, okudum. ışın kılıcımızı alın Ben ve teslim bu an ediyorum. tarihe geçsin. Mesut hocam elinde dosyaları olmadan ayağa kalkmış bulunuyor bu analizi yaparken. Şimdi ben şunu düşündüm. Burada keskin nişancı var mı acaba? Yani Netanyahu'yu da pek seven yok. Onu da kulağından vururlar mı diye düşündüm de. Benim de kafam ters çalışıyor havacı olduğum için. Şimdi bu mutlaka havadan korunuyor tabii ondan sonra.
İHA'da gözetleniyordu. Ne güzel, her konuğumuz başka bakış açılarıyla bu evi değerlendiriyor. Ben camlar güzel siliniyor mu Yani acaba? ben buraya silinebiliyor mu güvenlik dedim. açısından bakıyorum. Mesut hocam güvenlik açısından baktı. Korunması zor bir yer yani ama acaba nerede, hangi odada kalıyor onu bilmek lazım bir. İkinci husus şu, Yunus Bey'in söylediği gibi bu mimari tarzı Orta ve Güney Amerika'daki zenginlerin ev tarzı. Bakın hep kiremit özellikli ve Hollywood ünlülerinin çok evleri gibi pencereli, mi? çok pencereli. Bir defa bitki örtüsü olarak Camlar baktığın kurşun her yer geçirmez palmiye. midir hocam? Yani Palm Beach dediği yer orada. Mesela orada ben şu dikkatimi çekmişti. Yunus da görmüştür eğer gittiyse. Birden araba durdu. Neden durduk dedim. Ana bir de baktım ki bir Timsah mı? yengeç sürüsü geçiyor. Hocam yengeç. yengeçler bu kadar adam gibi yengeçler yani. Büyük yengeç ya. Allah Allah. Adam sürü geç- kadar yengeçler hiç Yani. öyle bir şey. Öbür tarafa biraz gittik. Dinozorlar yürüyor falan. Aynen bu sefer küçük timsahlar. Timsahlar böyle bir yerde ben yaşamak istemem. Yani ve ben meydana indiğimde nefes alamadığımı hissettim. Dediler %95 nem ondan sonra. Ve inanın her gün gömlek yıkıyordum. Çünkü yani üniformayı yıkamak zorundasın. Üstüne yapışıyor insan. Böyle çok böyle gözüktüğü bir Antalya değil yani burası. Öyle çok özlenecek bir yer değil. Onu demek istedim. Ama burada şey şu. Şimdi diyor ki ben zenginim. Verdiği mesaj bu. Bakın ben bu kadar zengin bir yerde oturuyorum. Amerika'yı yöneteceğim. Size de zenginlik getireceğim. Bu bir güç gösterisi. Prestij, siyasal açıdan. Dikkat ederseniz başkan seçildiğinde şeye de gitmedi. Yani gücü ve gösterişi seviyor Trump, onun göstergesi. Öyle. Şimdi Özay Bey'in söylediği doğru. Yani gücü seviyor. Öyle yetişmiş bir adam. Ama kendisi de bu konuda çok da başarılı değil. Onu da söyleyeyim. Batmış çıkmış bir adam. Şurada biz bakalım. Getirdiği mesaj diyor ki İsrail halkına da bakın İsrailler ben size Kudüs'ü seçtim. İran'a yaptırım uyguladım. Anlaşmayı askıya aldım. Ondan sonra bu kadar silah verdim. Bir de İbrahim anlaşmalarını yaptım. Daha ne yapayım ben size diyor. Evet. Ve gelince de diyor bu meseleyi çözeceğim. Buradan aslında Hamas'a da ve Orta Doğu devletlerine de parmak gösteriyor. Peki ama şimdi buradan evden oralara nasıl geldiniz? Eve dönelim hocam. Evet. Diğer konuları konuşacağız şimdi. Bu evle ilgili başka dikkatinizi çeken bir şey var mı? Yani bu ev bence şatafat başka bir şey değil. Lüzumsuz bu kadar. Yani Ama mimari harikaymış gerçekten. Peki ama Yani İspanyol Yunus mimarisi şeyi çok doğru güzel. anladın değil mi? Sen bu evi gördün. Evet ama içine girmedim. İçine girmedin ama dışarıdan nasıl görünüyor? Yani ne dikkatini çekti mesela bu evi gördüğünde? Ya buranın gerçekten olduğu şehir çok güzel. Burası Miami'ye 1 saat 20 dakika uzaklıkta. Evet. Biraz daha Ben Miami'nin kaldım mı? kuzeyinde. Yani mükemmel bir yer. Yani cennetten kopma bir parça bir yer gibi. Ben daha çok hani Monaco'ya benzettim. Bitki Böyle Ama- çok örtüsü hep böyle Avrupa'yı Ama var bir diye. şey aynı söyleyeceğim. zamanda Mesut Hoca hiç yazlık öyle bir yer, anlatmadı. müthiş bir yer. Etrafta timsahlar dolaşıyor dedi. Yani öyle bir tablo çizdi ki neredeyse dinozorlar uçuyor falan Timsah- gibi. Timsah güneyde var ya çok yani Florida'da zaten Sen timsahlar timsahlı bölgeye yaşıyorlar. gitmedin galiba. Louisiana. Timsah, maymun nerede varsa bütün hayvanlar serbest geziyor orada. Peki evet Yunus anlatıyorsun. Yani çok gerçekten harika bir yer burası. Trump'ın evinin olduğu yer. Dışarıdan gördüm ben. İçine hiç girme fırsatım olmadı şu ana kadar ama gerçekten devasa büyüklükte. Yani dışarıdan da o Çok hoş heybeti bir belli yerde. oluyor o zaman öyle mi? Çünkü 5810 Oluyor, çok metrekare güzel bir yer. galiba. Çok güzel Bak, bir yer gerçekten. İyi ben Yunus ben sana bir şey söyleyeyim. Bak şimdi burada havuzu bu kadar, yanındaki komşusun da o kadar. Yani bu kadar müştemilata biz ona hukuken ekler diyoruz. Yüzmeyi Gerek sevmiyor yok belki yani. hocam. Bakın görüyor musun? Komşunun da evinde havuz var. Yani o kadar Aqua park mı kursun hocam ne yapsın? Aqua park mı kursun böyle yani şelaleler? bence insanın yaşadığı ev çok çok önemli. Yani bu kadar ihtişam, bu kadar gösteriş bence. Çünkü neden? Sizin Trump olduğunuzu düşünelim. Eşinizle beraber geldik. 126 tane odada kalmam mümkün mü ya? Mümkün değil yani. 26 odası kesin hizmetçilerindir. Dolayısıyla bu evi temizlemek de çok zor. Burada yaşamak da zor. En önemlisi güvenlik açısından bence hedef olursun burada. Neden? Bak etrafından oradaki kulelerden onu vurabilirler. Peki Yunus bu evin güvenliğiyle alakalı böyle dışarıda çok fazla koruma var mı? Gizli servisten yetkililer var mı? Nasıl korunuyor bu ev? Onunla ilgili bir şey var mı?
Onu bilmiyorum açıkçası ama yani Trump'ı korumakla görevli olan kurum gizli servis. Onların da ne kadar başarılı olup olmadığını artık bu Ne aydan kadar sonra gizli oldukları görüldü. anlamda tartışmak Adamlar lazım. bulamadılar Peki. ateş edeni. İsmet Ne Bey kadar siz gizli ne bu? dersiniz? Bu evle Çok alakalı güzel. bu ihtişamı siz nasıl değerlendirirsiniz merak ettim. Sizin dikkatinizi ne çekti? Mesela Mesut Hocam havuzu küçük buldu. Vallahi bizde bir söz vardır. Zenginin Beğendiniz mi malı, evi? Beğendiniz mi? Züğürdün parası Valla Mesut Hocam bu evi çok eleştirdi. Havuzu Vallahi küçük ben, dedi. Burası bir şey- çok nemli bir şey- oturulmaz dedi. Sevmedi. Vallahi 120 odalı bir ev, yani başka söze gerek var mı? Ben 2 oda bir salonda oturuyorum, 100 metrekare. Yani bir şey diyemeyeceğim. Yani bu ihtişam karşısında sözler kifayetsiz mi kaldı? Bence lüzumsuz ya. Vallahi şatafattan Yani ben bir başka şey diyemeyeceğim artık. Yani zavallılık ya Peki bence. Türker var mı başka dikkatini çeken? Şu Bir tek kiremitleri güzel. Kiremitleri Gelsene. güzel Kiremitler şeyleri. güzel. Gerçekten hani binanın yapısı, mimarisi çok güzel Sağ- duruyor. evet. Belki biraz abartıyor olabilir. Kiremitler Konya'dan gelmiş hocam. Yani 5000 metrekare aslında, yani Trump emlak kralı olduğuna göre normal aslında baktığımız zaman. Trump'a göre normal. Şu tabii burada kule herhalde komutanım gizli servise ayrılmıştır. Çünkü etrafı çok güzel bir şekilde görüyor. Hem arkayı hem ön tarafı hem de etrafa bakar mısınız? Burası kesin tamamen gizli servise ayrılmıştır. Ama Pek gizli servisin değil, ne adamlar kadar gözüküyor başarısız buradan. olduğunu gördük. Gözüküyor Yani adamlar. kulede de öyle durmuyorlardır herhalde. En hedef Trump- noktada o Trump- kule değil mi? Trump onu gizli servise falan vermez. Ya da evet, yani kendine ait başka bir durum varsa Zaten En bilmiyorum. güzel manzara orası. Arkada bir de video tekrar döndüğünde yukarıda gözükecek. Arkada özel beyaz bir oda gibi bir şey yapmış sanki Trump misafirleri. Şurayı kastediyorum. Bakın burası, Orası bir böyle mimariden kış bahçesi. Herhalde belki orası falan. yemek salonu falan o. bahçesi gibi sanki gözüküyor. Yemek salonu olabilir orası. Evet, burası sanki daha Mesut farklı Hocam duruyor. orası da sıcak olur, kış bahçesi falan. Güneşler ısınır orası, sera Hocam etkisi. Ne dersin? kış bahçesi dediğin zaman Rusların üzerine kış bahçesi olan yoktur. Ama Mesela Allah bir dakika hocam söyleyeyim. Sadece avlanmak için Polonya'ya gidip kış bahçesi yapan Rus çarları var. Şimdi siz dediniz ya, tiranlık bu işte. Bu da bir tiranlık. Yani olduğundan fazla harcama yapmak, şatafat, başka insanların ulaşamadıklarını halk orada, bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 milyondan fazla evsiz insan var. Burada baktığında 126 tane bir kişiye oda düşüyor. Peki Yunus, yani bildiğim kadarıyla Trump'ın tek evi de bu değil mi? Başka Asıl evleri mesele de var de bu başka zaten. noktalarda. Döneceğim İsmet Bey, bir saniye. Yunus var, başka oturduğu evler var mı? New York'ta var. New York'ta ayrıca bir golf kulübü de var onun tekrardan ama yani bakmam lazım. Ona hazırlanmadım. Kaç tane net evi var onu şu an bilmiyorum. Yok, Ama sayı tabii olarak değil yani ama başka beşinci kattaki- evleri de en azından bir tane de olmadığını biliyoruz yani. Hani net sayı vermeye gerek yok ama Evet, başka evleri evet. de var yani, bunu Ama söyleyebilirim. ikameti burada. Ha, İkameti Florida'da. ana olarak esas evi burası yani. Ana ev burası.